Bosna Hersek, Yugoslavya'nın dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden ülkeler arasında ilk başta tanınmayan tek ülke olmuş. Büyük Sırbistan'ı kurma amacında olan Sırp komutan ve askerleri tarafından sistematik ve etnik katliamlara tanık olmuştur. Bu katliamlara Avrupa ülkeleri uzun süre sessiz kalmış, hatta Srebrenica'daki gibi bazen neden olmuşlardır. Ülke nüfusunun %50'si Boşnak, %30'u Sırp ve %15'inin Hırvat olması iç savaşa sürüklenmesinde önemli etken olmuştur. Günümüzde Bosna Hersek, Boşnak ve Hırvatların oluşturduğu Bosna Hersek Federasyonu ile Sırpların oluşturduğu Sırp Cumhuriyeti şeklinde iki alt devletten oluşuyor. Bir de özerk bir bölge olan Brčko bulunuyor. Her şeye rağmen Bosna Hersek bugün tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm açısından gözde bir yer olmuş. Savaşın travmalarını atlatmaya başlamış gibi görünüyor. Ülkenin tarihine kısaca bakacak olursak, Romalıların yönetimiyle başlıyor, ardından Bizans hakimiyeti devam ediyor ve bağımsızlığını sadece 260 yıl koruyan Bosna Krallığı'nın ardından 1463 yılında Osmanlı idaresi altına geçiyor. Birçok Bosnalı İslam'ı benimserken kabul etmeyenlerin de din özgürlüğüne müdahale edilmiyor. 415 yıl bölgeye hakim olan Osmanlı kültürel ve mimari anlamda bölgede epey fazla izlerini bırakmış. Bu izler günümüzde de çokça hissediliyor. Bu videoda Bosna Hersek sınırları içinde gezdiğimiz tarihi ve turistik yerleri kısaca anlatıyoruz. 2022 yazında kısıtlı tatilimizi arabayla yurt dışına çıkarak değerlendirdik. 14 günde 14 şehir görerek Balkan ülkelerini gezdik. Bu video serisiyle yolculuğa dair tüm detayları anlatıyoruz. Sırbistan'dan Bosna Hersek'e geçerken sınırda çok fazla beklemedik ve çok rahat geçiş yaptık. Bosna Hersek sınırlarına girer girmez sol tarafımızda göl kenarında Müslüman bir köy olduğunu fark edip dinlenmek için burada durakladık. Bu küçük molanın ardından doğa harikası yerleri geçerek Saraybosna'ya doğru ilerlemeye başladık.
etrafımızdaki manzaralar o kadar güzel bir hal aldı ki bir noktada durup hem karnımızı doyurmak hem de buradaki atmosferi hissetmek istedik. Dağların zirvesine doğru yükseldikten sonra yayla tadında bu alanda duraklayıp küçük bir kamp yaptık. Burası Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti'ne bağlı bir bölgesinde yer alan Sokalaç ilçesi. Sonra yine mis gibi doğanın içinden geçerek dağların arasındaki şehir olan Saraybosna'ya ulaştık. %50'den fazlası Müslüman olan ülkede birçok cami bulunuyor ve şehre uzaktan bakınca gördüğümüz en çok şey minareler oldu. Yaklaşık 7 saat süren bu yolculuk yorucu geçince hemen bir şeyler yedik ve sonra kalacağımız otelde dinlenmeye çekildik. Yaz dönemi olduğu için mi bilinmez ama kaldığımız otele 45 euro ödedik. Bize biraz pahalı geldi. Uyanır uyanmaz şehri gezmeye başladık. İlk durağımız Umut Tüneli oldu. Burası Bosna Savaşı'nın seyrini değiştiren ve halkın büyük yardımıyla 1993 yılında kazılmış bir tünel. Havaalanını güvenli bir şekilde Saraybosna'ya bağlayan 800 metrelik bu dar tünel, cephane, insani yardım taşınması ve savunmasız insanların şehirden çıkabilmesi için yapılmış. Tüneli gezdikten sonra 10 kilometre uzaklıktaki şehir merkezine giderken bazı binalarda hala görünen savaş izleri dikkatimizi çekti. Dört tarafından ağır silahlarla ateş alan bu yapıyı görünce durup yakından görmek istedik. Savaş zamanında insanların yaşadığı bir bina olarak kullanılıyormuş. Şehrin merkezinde yaşayan masum insanları katletme amacıyla yapılan bu saldırılar dönemin Sırp komutanının etnik köken ve farklı inançlarla ilgili takıntılarını bize daha net göstermiş oldu. Yakın geçmişte yaşanan bu acı hatıralara hepimiz daha yakından bakabilirsek, günümüzde yaşanan veya yaşanması olası savaşların önüne geçebiliriz. Umarız. Şehrin merkezine ulaştık ve arabamızı park ettikten sonra yürümeye başladık. İlk olarak 1. Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep olan Avusturya Macaristan Prensi Franz Ferdinand'ın öldürüldüğü Latin Köprüsü'nü gördük. Bu bina Avusturya Macaristan döneminden kalmış ve şu an milli kütüphane olarak kullanılıyor. Nehrin kenarından yürümeye devam ederken solda bir Osmanlı eserine rastladık. Hünkar Camii Fatih Sultan Mehmet'e fetih hediyesi olarak yapılmış ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde adı geçiyormuş. Caminin hemen karşısındaki sokaktan içeri girince yine Osmanlı döneminden kalan ve Saraybosna için en önemli turistik yer olan Başçarşı'ya girdik. Burada hediyelik eşya, yeme içme ve türlü alışveriş ihtiyaçlarını giderecek bir sürü dükkan bulunuyor. Çarşı içinde bulunan ve Mimar Sinan tarafından 16. yüzyılda inşa edilen
Gazi Hüsrev Bey Camii Bosna Savaşı'nda hasarlar almış olsa da orijinaline yakın bir şekilde restore edilmiş ve turistlerin mutlaka uğradıkları bir yer. Caminin hemen karşısında Gazi Hüsrev Bey Medresesi bulunuyor. Bu medrese ülkenin en eski eğitim kurumu olarak biliniyor ve o dönemde yalnızca din değil, bilim dersleri de veriliyormuş. Çarşıda biraz daha dolaştıktan sonra tam olarak acıkmasak da iştahımızı kabartan bir lezzetle karşılaştık. Adına cevapi denilen bu yemek köfte, soğan ve bazlama ekmeğine benzer bir pideden oluşuyor. Köfteler Tekirdağ köftesi tadında, bizi çok da etkilemedi. Ayrıca yoğurdu bardakta sulandırmadan tüketiyorlar. Son olarak yine Osmanlı döneminden kalan tarihi Sebil'i de gördük ve sonra Saraybosna'dan ayrılıp Mostar'a doğru yola çıktık. Şehirden ayrılırken es geçmek zorunda kaldığımız ama bir sonraki seyahatte mutlaka uğrayacağımız Saraybosna Katedrali'ni de gördük. Mostar'a giderken doğa ve manzaralar çok güzel görünüyordu. En keyifli sürüşlerimizden birini gerçekleştirdik. Mostar şehir merkezinden geçerek Bosna Hersek'in sembollerinden biri olan Mostar Köprüsü'nü görmeye gittik. Bu köprü Bosna Savaşı sırasında saldırı sonucu yıkılmadan önce farklı kültürden insanların hoşgörü içinde yaşayabildiğinin sembolü olmuştur. Mostar Köprüsü 1566 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından inşa edildiğinde bir tarafında Bosnalı Müslümanlar, diğer tarafında Bosnalı Hırvatlar yaşamaktaydı ve bu şekilde 427 yıl ayakta kalmıştı. Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Bosna'da başlayan karışıklıktan ötürü ilk olarak 1992'de Bosnalı Sırplar tarafından saldırıya uğrayan bu sembolik köprü 1993'te ağır silahlar ve tanklarla saldıran Bosnalı Hırvatlar tarafından maalesef yıkılmıştır. Yıkım anının görüntüleri internette mevcut ama biz yalnızca bir kez izleyebildik. Gerçekten çok üzücü. İçinde Türk şirketlerinin de olduğu yeniden yapım çalışmaları 2004'te tamamlandı ve Mostar Köprüsü 2005 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındı. Mostar'da eski şehrin içindeki tüm sokaklarda yürümeye çalıştık. Tatil sezonunda burada olduğumuz için bunaltıcı bir kalabalık vardı.
sakin bir yer bulup boşnak börekleri ve yerel birayla akşam yemeğimizi yedik. Onların tabiriyle büyrekler çok lezzetliydi. Son olarak köprüye ve şehre uzaktan bakıp tekrar görüşmek üzere veda ettik. Ve güneş battıktan sonra konaklamak için Neum'a doğru yola çıktık. Neum'a vardığımızda saat geç olmuştu. Otelimiz deniz kenarındaydı. Sabah nasıl bir manzaraya uyanacağımızı merak etmiştik ve gün aydınlanınca çok keyifli hissettik. Neum, Bosna Hersek'in Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan tek şehri ve bu yüzden yaz aylarında galiba tüm ülke burada denize giriyor. Açıkçası hava bize biraz soğuk geldiği için burada denize girmeyi düşünmedik. Sahilde yürüyüş yapıp fotoğraf çektik ve sonrasında Dubrovnik'e ulaşmak için şehirden ayrıldık. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Bye. Bye. Bye bye. Bye.